Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Hırkamızın ikinci videosundan selam olsun sizlere. İlk videoda bildiğiniz üzere robayı çalıştım. Şimdi kol ve beden ayrımını çalışacağım. 24 artırım yaptım, geldim biliyorsunuz. Dilerseniz şöyle hemen yükseklik ölçüsünü beraber alalım. Robamızın 16 santim yükseklik ölçüsü. Şöyle arkadaşlar, 16 santim yükseklik ölçüsü, roba yükseklik ölçüsü. Şu şekilde reglen artırım ölçüsünde, kol ölçüsü de şöyle alıyorum, 18 santim. Modelimizi yaka haroşasından sonra koymaya başladık biliyorsunuz. Kol modelleri omuzdan itibaren kol ağzı lastiğine kadar inecek. Yakayı da yine bakıyorsunuz. Yaka düşürmeden itibaren çalıştım burayı da böyle. Şu anda ilmek sayısı çok önemli değil bizim için. Hırkamızın etek ucunda da yine bir ahududu gideceğim. Orada eksik ya da fazla olursa ayarlarım ilmek sayısını. Şimdi kol çalışmasına geçiyorum. Ben bir kolu video dışında çalışacağım arkadaşlar. İkinci kolu sizlerle beraber çalışacağım. İlk kolu çalışayım. Yani yüksekliğini falan bir ayarlayayım arkadaşlar, kolun boy ölçüsünü. İkinci kolu da sizinle beraber çalışayım. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Şöyle ben şurayı bir şöyle iğneme ip taktım arkadaşlar. Şurayı şu kola kadar, bakın şu kola kadar ip geçireceğim. Hemen şöyle bakın. İğnemin arka tarafı. İğnemin arka tarafıyla şimdi ucuyla yaparsam katını açar ilmeklerin. Şimdi kola kadar şöyle bir renkli ip geçireyim. Daha sonra ilmek takmamız kolay olsun diye. Hani örerken kolaylık olsun diye böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şu mor ayıraca kadar, bakın ilk kolu da takıyorum. Hırkanın sırtı mor ayıraca kadar ilmeklerime ipimi takıp geliyorum. Şöyle bakalım. Evet. Bu kola kadar buradan ilmeklerimi taktım. Geldim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz ipimi uzun kesiyorum. İp çıkmasın diye. Şimdi şu ön yakadan başlıyorum. Kola kadar örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle ipim karışmasın. Modele aşinayız biliyorsunuz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa örüyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın 1 2 3 sıra ters sıra olmuş. Ahududu da 5 sıra olunca topluyorduk biliyorsunuz. Şimdi ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örüyorum. Siz de benim gibi 24 artırım yaptığınız zaman bu şekilde gelecek ilmekleriniz. Siz dilerseniz yakada hani model yapmak istemiyoruz derseniz düz de götürebilirsiniz. Zorlanırsanız arkadaşlar sıkıntı yok.
Şimdi turuncu ayraca kadar örüyorum. Ama ön yaka ilmeklerimi, kol ilmeklerime kadar örüyorum. Bakın. Bir ilmek reglen artırım ilmeğimi kola vermiştim ve ördüm. Şimdi geçiyorum kol ilmeklerime. Kolda şöyle arkadaşlar. Bir ilmek reglen artırım ilmek artıracağım kolda. Bak bir ilmek ördüm. Şurada normal artırdığım gibi bir ilmek artırıyorum bu sırada. Kol altında kasma olmasın diye bir sıra daha artırıyorum. Burada ipin katını almışım. İlmeğimi çıkarıp tekrar düzelttim. İlmekleri kolda da gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın model kısmında da ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın kol bölümünü örüyorum. Şimdi burada bir ilmek daha artıracağım. Burada reglanda artırdığım gibi aynı şekilde bu reglanda da ilmek alarak bir ilmek artırdım ve ördüm. Şimdi hemen şuraya da ip takayım, sadece kolda şiş olsun arkadaşlar. Hani buraya aparat da taksam olur da aparat biraz elime takılıyor. Rahat çalışamıyorum. Bu yaka ilmeklerine de ipimi takıyorum. Şu turuncu ayraca kadar ipi takıp geliyorum ilmeklere. İlmeklerimi iğneyle şöyle ipi taktım. Turuncu ayraca geldim. Ayracımı kenara aldım. Bu ipimi de böyle bıraktım arkadaşlar. İp uzun olduğu için ilmekten çıkmaz. Şimdi kolun başlangıcını anlattım değil mi? Tamamdır. Burası tamam. Ben bu kolu video dışında çalışıp geliyorum. Hırkamın bir kolunu kamera dışında ördüm, geldim video dışında arkadaşlar. Şimdi ikinci kolu sizinle beraber öreceğim. Şöyle bakın. Bu şekilde çok bir şeye benzemiyor zaten. Bittikten sonra harika bir hırka olacak. Şimdi ikinci kolu beraber çalışacağız. İlmeklerimi şişime taktım. İkinci kolda şu şekilde gitmiştik. Aynı yönde ilerliyoruz. Örgümün ön yüzünden kol ilmeklerimi ilerletmiştim. Yine aynı yönde ilerliyoruz. Örgümün ön yüzünden ilerliyorum. Şöyle. Bir ilmek
ördüm. Şimdi burada artıracağım arkadaşlar. Şu reglan artırdığım ilmek gibi kol ilmeklerimi öreceğim. Örgümün ön yüzünden ilerletiyorum. Hani yakadan geldi böyle, bu kolu da ön yüzünden ilerlettiğim için aynı şekilde devam ediyorum aynı yönde. Burada bir ilmek alıyorum. Şöyle arkadaşlar, reglen artırım gibi artıracağım yine. Bakın, bir ilmek alarak artırdım ve düz ilmeğimi ördüm. Burada şu ipimi bir sabitlemem gerekiyor. Yoksa baştaki ilmeğim hiç hoş durmaz. Şimdi ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın, kolumuz bu şekilde ilerledi. Bu kol da aynı şekilde ilerleyecek. Modele geçtim. Modelde ters ilmeğim ters, düz ilmeğim düz. Burada ahudududa 3 sıra ters sıram olmuş. Bu 4. sıram. Modele aşinayız. Artık tek tek anlatmak istemiyorum modeli. Burada ilmek takarken ilmeğimin katını almışım. Onu düzelteyim şöyle. Evet, düzelttim ve ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. İki kolu da niye video içerisinde anlatmadın demeyin arkadaşlar. Bu kolun zaten ilk sırasını video içerisinde anlattım. Hani kolu ayarlamam gerekiyordu. Ayarladım uzunluğunu falan. İkinciyi de sizinle örüyorum. Bir kolu nasıl örüyorsanız ikinci kol da aynı şekilde örülüyor. Videoyu baştan sona bir izlemenizi öneririm arkadaşlar. Daha iyi anlamanız için baştan sona bir izlersiniz, daha sonra örersiniz. Sıra sonuna geliyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek. Şimdi burada bir ilmek kaldı. Bakın, ilmek alarak artırdım. Reglan artırım ilmeği gibi aynı şekilde. Şöyle bakın. Reglan artırım ilmeğimin biri önde, biri kol bölümünde. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ilmeğim ters, düz ilmeğim düz şeklinde gidiyor. Şu artırmış olduğum ilmeğimi de ters örüyorum. Sıra sonuna kadar beraber örelim ilmekleri gördüğümüz şekilde. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden. Burada da yine artırmış olduğum ilmeğim ters.
Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bu sıra ahududuları topluyorum arkadaşlar. Birini topluyorum, birini açıyorum. Yine reglan artırım ilmeğinde arttırdığım gibi artırıyorum. Bakın. Baştaki ilmeğimi aldım. İlmek alarak artırdım. Model bölümüne kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Ve model bölümüne geldim kolda. Şimdi 2 ilmek ters. Bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek alıyorum. Bunu nasıl aldığımızı artık biliyoruz. Tek tek anlatmıyorum. Ve 2 ilmek ters. İpim arkada. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Sonra 2 ilmek ters. Burada bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek alıyorum ve 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. İpim arkada ve 2 ilmek ters. Bir ilmeğin içerisinden yine 5 ilmek alıyorum ve 2 ilmek ters. Modeli bildiğimiz için biraz hızlı geçtim. Kolda 3 ve 2 olarak ahududularımız ilerliyor. Bir önceki ahududular 2 idi. Şimdiki 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar ilerleyelim beraber. Bu sırada yine sıra sonunda reglen artırım ilmeğindeki gibi ilmeğimi artırıyorum. Bakın artırmış olduğum ilmeğimi ördüm ve ilmek alarak ilmeğimi artırdım. Son ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden yine ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Artırmış olduğum ilmeğimi de ters ördüm. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum ilmekleri gördüğüm şekilde örerek. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Hırkamızın kolunu örüyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi aldım ve ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bu sırada sıra sonuna kadar beraber örelim. İlmekleri gördüğümüz şekilde. Ters ilmekler ters, düz ilmekler düz şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sizinle beraber ördüm zaten. Artık kolda artırmıyoruz. Şimdi buradaki artırma sebebini söyleyeceğim arkadaşlar. 2 sefer artırdım. Kol altında böyle kasma olmasın diye artırdım. Şimdi şöyle hemen anlatayım. Bakın belirli aralıklarla daha sonra ilmek eksilttim. Şöyle gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5 sefer ilmek eksilttim.
Bu eksiltmelerim her 5 santimde bir oldu. Hemen onu da şöyle ölçeyim. Hani sıra saymıyorum çünkü sizin eliniz farklı olabilir. Bakın şöyle, şu artırdığım yerden sonra buradan itibaren şöyle bakın, 5 santim. 5 santim örüyorum. Örgümün ön yüzünden arka yüzünden eksiltiyorum. Şimdi ben 5 santim örüp geleyim. Buradaki eksiltmeyi yine size anlatayım. Bakın, her 5 santimde bir. Şöyle tutuyorum. Bakın, her 5 santimde bir eksiltiyorum. Şimdi burada örgümün ön yüzünden arka yüzünden örüp geliyorum. Çünkü modele aşinayız. Anlatacak da başka bir şey yok. Artırma yok, eksiltme yok. Örüp geleyim. Beraber eksiltelim örgümüzün her iki tarafından da. Evet, biraz ördüm geldim. Şimdi şöyle bir bakalım 5 santim olmuş mu? Ama nereden sonra? Şu ilmek artırdıktan sonra 5 santim ölçüyorum. Hemen koldan sonrası değil. Şöyle bakıyorum. Evet, 5 santim olmuş. Şimdi eksiltiyoruz. Bir ilmeğimi aldım. Baştaki ilmeğime şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak eksilttim. Düz ilmeklerle modele kadar ilerliyorum. Kolun şu model bölümüne kadar. Şimdi model bölümünde de ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Hani modele aşina olduğumuz için tekrar tekrar anlatmıyorum. Robayı örerken hırkanın birinci videosunda zaten modeli tamamen anlatmıştım. Bu devamı, ikinci videosu hırkamızın. Şimdi sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Daha sonra orada yine eksiltme işlemi yapacağız kolda. Böyle ben kolu bütün boru gibi indirip kol ağzında birden daraltmayı sevmiyorum. Böyle belirli aralıklarla ilmek eksilttiğimiz zaman tabii ki daha güzel oluyor. Üç ilmek kaldı sıra sonunda. Şu ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Aynı yönde ilmekleri eksiltmek için. 2 ilmeğin arkasına şişimi taktım. İçerisinde bir ilmek aldım. Şöyle bakın, aynı yönde eksiliyor o zaman, gördünüz mü? Sıra başında da kolun içe doğru ve sıra sonunda da. Şimdi örgümü döndürüyorum. Şöyle örgümün arka tarafındayım. Baştaki ilmeğimi aldım örmeden. Örgümün arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekilde örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da sizinle beraber sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürdüm. Burada hemen şöyle bir işaretliyorum arkadaşlar. Eksiltmiş olduğum sırayı gördünüz mü şöyle?
Şurası. Bakın. Eksilttiğim ilmeğimi şöyle aldım, işaretledim. Şimdi hemen şöyle bakalım bir. Bu örmekte olduğum kol, bu da daha önce ördüğüm kol. Video dışında. Şimdi buradaki ilk eksiltmemizi işaretledik değil mi? Daha sonra 5 santim örüyorum. Yine her iki tarafından örgümün eksiltiyorum. Şimdi şuradaki anlattığım gibi. Sonra 5 santim örüyorum. Bir sefer daha eksiltiyorum örgümün her iki yüzünden. Yani işaretleyici iğneyi bir tarafına taktım sadece. Sonra 5 santim daha örüyorum, eksiltiyorum. 5 santim örüp eksiltiyorum. Kaç sefer? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 sefer eksiltip geliyorum. Kolu örüp daha sonra haroşa kısmını ve lastik kısmını beraber örelim. Beraber de ilmeklerimizi kapatalım. Şimdi oraya kadar kolu örüp geliyorum. Kolu ördüm geldim arkadaşlar. Modelimiz hep aynı. Kolum böyle ortadan omuzdan itibaren ahududu model gitti. Kenarlar ön yüzünden düz, arka yüzünden ters. Farklı bir işlem yok. Onun için tamamını anlatmaya gerek duymadım. Zaten ilk kolu da video dışarısında anlatmıştım. Şimdi kolun haroşa kısmına geldik. Bu kısma kadar da 5 sefer eksilttim. Şöyle. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Her 5 santimde bir eksilttim. Niye sıra değil de santim? Santim daha kolayıma geliyor ölçmesi. Hem de arkadaşlar elimiz bir olmayabilir. Sizin eliniz sıkı ya da gevşek olabilir. Hani burada tam ölçüyü vermek istediğim için böyle yaptım. Şimdi elimde 55 ilmeğim var. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden 9 ilmek daha eksilteceğim. Elimde 46 ilmeğim kalacak haroşa için. Kol ağzı geniş dursun istemiyorum. Bakın bu şekilde olduğu zaman şöyle kol ağzımız toplu duruyor. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ördüm ters. Şimdi bakın 3. ve 4. ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Bir sefer eksilttim. Bu 1. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 5. ve 6. ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 2 ilmek eksilttim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Yine şu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 3 ilmek eksildi. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ilmek aldım. 5. ve 6. ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 4 ilmek eksilttim. 1, 2, 3, 4 ilmek aldım. 5. ve 6. ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve 5 sefer eksilttim. Bir, iki, 3, 4 ilmek aldım. 5 ve 6. ilmeğin içerisinden aldım. 6 sefer eksilttim. Yine şöyle 4 ilmek ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 7 oldu eksiltmem. Bakın. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın 8 sefer eksilttim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 9 sefer eksilttim. Ve buradaki 2 ilmeğimi de ördüm. Elimde 46 ilmeğim kaldı. Bakın bu şekilde. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Haroşa ilmeklerle devam ediyorum.
Baştaki ilmeğimi aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimi ben ters alıyorum biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Haroşa ilmeklerle sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden de haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim ilk kolda. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı oluşturup geliyorum. Daha sonra bir düz bir ters lastiğimizi çalışalım. 4 diş haroşa sırasını oluşturdum. Geldim. Şimdi kol ağzındaki bir ters bir düz lastiği çalışalım. Baştaki ilmeğimi aldım örmeden, ipimi öne aldım, bir ilmek ters. İpim arkada, bir ilmek düz. Bakın bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Düz ve ters ilmeklerle. Bir ters örüyorum, bir düz ilmeklerim arkadaşlar. Bir ilmek ters, bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. Gördüğüm şekilde örüyorum ilmekleri. Ters ilmeğim ters, düz ilmeğim düz. Beraber sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bir düz bir ters olarak ilmeklerimizi. Ve sıra sonuna geldim. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi kapatacağım. Bu örgümde tığ ile kapatacağım ilmekleri. Bakın ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz kapatacağım. Baştaki ilmeğimi aldım. İpimi öne aldım. Bakın bu ilmeğim terse. Ters olarak aldım iki ilmeğin içerisinde. Bu ilmeğim düz. İpim arkada düz olarak aldım. İpimi öne aldım ve ters olarak kapattım. İpim arkada düz olarak. Ters ilmeğimi ters kapatıyorum. Düz ilmeğimi düz. Hep aynı yönde kapatmıyorum. Hep aynı yönde kapatırsam kol ilmeği kasar ama ilmeğin gelişine göre kapatırsam orada bir kasma olmaz. İlmekleri beraber kapatalım sıra sonuna kadar.
İlmeklerimi kapattım. Şişimi şöyle kenara alayım. Bir zincir çektim. Biraz şöyle ip mesafesi bırakarak ipimi keseceğim. Sonra lazım olur dikerken. Tekrar burada ip takmak istemiyorum. Kolu dikerken ipimi kestim. Şimdi beden örgüsüne geçiyoruz. Şimdi ilk kolu nasıl yapmıştım? Yakayı örmüştüm. Kolu örmüştüm. Sonra bu arayı bıraktım ve kolu ördüm. Şimdi arkadaşlar şuradan arkadan ilmeğimi takacağım. Bakın çok kolay takıyorum. Renkli bir iple ayırdığım için bakın. Renkli bir ip taktım ya ilmeklerimi. Gördünüz mü? Gayet kolay takılıyor. Bakın şu şekilde ipi çektiğim zaman ilmeklerin arasından çıkıyor. Örgünün ön yüzünden öreceğim için arka yüzünden böyle ilmeklerimi takıyorum. Hani kendi renginden taksam seçemem. Ama böyle farklı renk olunca ilmekleri gayet rahatlıkla görüyorum ve seçiyorum. Şimdi bakın yeşil ipi çıkarttım değil mi? Ön yakayı taktım. Kolu böyle alıyorum. Ve hırkanın arka sırt bölümündeki ilmekleri takıyorum. Şurada bir ilmek uzaması olduğu için evet biraz burada zorlandık. Daha sonra takmaya devam ediyorum. Hani ilmeklerimi takıp gelmiyorum. Yönünü size tam anlatmak açısından sizinle beraber ilmeklerimi takıyorum arkadaşlar. Bakın. Hırkamın arka sırt bölümü ilmeklerini takmaya devam ediyorum. İlmeklerimi taktım. Bakın şöyle ipimi çıkardım. Şöyle gördünüz mü? Şimdi şişimin diğer ucuna alıyorum. Bu tarafı örmüştüm biliyorsunuz. Ördüğüm için bu tarafı da yakayı ön yüzünden takıyorum. Evet, bu taraftaki ilmeklerimi de taktım. Çünkü burayı örmüştüm. Arkadaşlar o yüzden bunu örgümün ön yüzünden takıyorum. Şu ilmeğimi de şöyle gevşetip alıyorum. Buradaki ipimi de çıkardım bakın. Şöyle. Şimdi hemen buradan başlıyoruz. Şöyle ipimi alayım. Şimdi buradan örüp gelseydik direkt devam ederdik. Ama burayı ördüm. Kolu ördüm. Geldim böyle. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Şuradan bakın şu ilmeğin içerisinden şunu bir sefer daha örmüş olacağım. Bunun içerisinden alıyorum. Tamam mı böyle?
Burada artırma çalışacağız. Şöyle kol altında 2 ilmek artırdık ya. Kol altı kasmasın diye buraya lütfen dikkat edelim. Buradan ben şöyle tığ yardımıyla burada 2 ilmek artırmıştık. 2 ilmek de yakadan alacağım. Tığ yardımıyla 1 ilmek alacağım. Şöyle alırsam geniş olur. Bakın ilmek uzantısı olur. Bu şekilde almıyorum. Şöyle 2 kat alttan aldım ilmeğimi. Şöyle bakın, bu sefer burada bir açıklık oluşmaz. Şöyle gördünüz mü? Bu ipimi bir sabitleyeyim arkadaşlar. Arkadaki ipi. Burada bir ilmek artırdım. İki ilmek artırmıştık kolda. Şimdi burada bir ilmek daha artırıyorum. 2 ilmek. Şöyle. Örgümün bu tarafına geçiriyorum. Burada da 2 ilmek artırmam gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Bakın, bu alttan değil de şu üstten şöyle bir ilmek aldım. Şişime taktım. Bir ilmek daha aldım. Bu şişime taktım. Kol altı kasmaz bu şekilde çalışırsak arkadaşlar, bakın. Şimdi şöyle örmeye devam ediyorum, bak. Düz ilmeklerle gördünüz mü? 2 ilmek buradan artırdım. 2 ilmek buradan. Bu şekilde yaptığımız zaman kol altında kasma olmaz. Hırkamın arka sırt bölümü. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Şimdi şu diğer kola kadar, bakın şuraya kadar, sırt bölümü bitene kadar düz ilmeklerimi örüp geliyorum. Burada yine 2 ilmek artırma işlemimiz olacak. Örgümün arka sırt bölümü ördüm. Bitti arkadaşlar, şu şekilde bakın. Şimdi burada yine 2 ilmek artıracağım. Şöyle şişle almak biraz zor olduğu için zorlanmak istemiyorum. Tığ ile alıyorum. Şişime taktım. Bir ilmek daha aldım. 2. Şimdi 2 de ön yaka tarafından artırıyorum. 2 ilmek de. Burada da yine şöyle bakın arkadaşlar. Bir ilmek aldım. Şöyle, evet. Bakın ama burası açık oldu böyle aldığım zaman. Bu yüzden tığla alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Buradan bir ilmek aldım. Bir kat şöyle alttan bir ilmek de şöyle aldım. 2. Bakın, böyle 2 ilmek aldım değil mi? Şu şekilde. Burada ilmeğimi takarken ipin katını takmışım. Onlara dikkat etmem gerekiyordu. Şimdi düz ilmeklerle hırkamın ön yakasının model yerine kadar devam ediyorum. Bakın, kollar bu şekilde birleşiyor. Sonra kolu dikeceğim ama önce bu ilmek artırımlarını artırıp biraz örüp sonra dikmem gerekiyor. Hırkamız bittiği zaman da kolu dikeriz. Ya da bitmeye yakın şöyle kolu dikerim. Nasıl olduğuna bir bakarız. Şimdi bakın, model yerine geldim. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Burada ahudududan 1, 2, 3 ters sıra örmüşüm. 4. ters sıra.
İpliğe taktığım ilmekleri aldım da biraz şöyle zorlandım. Katını falan almışım. Onları düzelterek örüyorum. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Artık hırkamızın beden bölümüne geçtik. Şöyle bakacağız. Biraz karışık görünebilir ama arkadaşlar bakın şöyle ördükçe ortaya tabii ki harika bir şey çıkacak. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra model kısmında ilmekleri gördüğüm şekilde düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters. Sadece yaka kısmında model çalışıyoruz. Hırkamızın daha sonraki ilmekleri örgünün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz. Şimdi kol altına kadar gelelim. Daha sonrasını sıra sonuna kadar ben örgümü ilerletir gelirim. Kol altına kadar geldim. Bakın arkadaşlar. Kol altında biraz şurada bir ip uzaması olmuş. Şöyle alıyorum. Bakın şu ip uzamasını orada bir ilmek açıklığı olmasın diye ikisinin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Onu da önledim arkadaşlar. Bakın. O ip uzamasını önlemiş olduk. Şöyle gördünüz mü? Bak gayet güzel bir kol altı birleştirmesi oldu. Şimdi sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Burada ahududu modelimin birini topluyorum, birini açıyorum, birini topluyorum. Bunu da hemen şöyle anlatayım sizlere. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bakın şimdi 2 ilmek ters değil mi? 1 2 3 4 5 2 ilmek ters ilmeğimden sonra 7 ilmek ön pat ilmeğim, haroşa haroşa ilmeklerim ters, zaten 2 ilmek de ters ilmeğim ve 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Topladım 5'ini birden. 2 ilmek ters. Burada bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek çıkarıyorum. Bunu artık tek tek anlatmaya gerek duymuyorum. Modeli biliyoruz. Sonra 2 ilmek ters. Sonra tekrar 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Topladım bak. Şöyle. Yanlış oldu. 6 ilmek toplamışım. Bir sök 1 2 3 4 5 5 ilmek diye 6 toplamışım. Evet. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım, topladım ve 2 ilmek ters. Yorgunluktan bazen böyle yanlışlık yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Hırkamın beden bölümünde sıra sonuna kadar. Sıra sonundaki model kısmında yine aynı bu şekilde çalışmamız olacak arkadaşlar. Şöyle bakın. Sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örmeyi unutmuyorum. Sıra sonuna geldim örgümün ön yüzünden.
Şimdi şöyle hırkamıza bir bakalım. Biraz düzenleyeyim. Hırkamı katladım. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Şu ipimiz. Beden bölümü bakın buradan. Şimdi kol dikişlerini ben kamera arkasında dikeceğim. Artık hırka örüyorsak örgüde dikişi de biliyorsunuzlar arkadaşlar. Buraya kadar geldiysek bu seviyeye kadar. Siz de nasıl alışıksanız o şekilde dikin. Ben kamera dışında dikip geleceğim. Çünkü çok uzuyor video. Yeterli bir ölçüye gelene kadar örüyorum. Örgünün ön yüzünden 16 diş haroşa dişi örüyorum. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açıyorum. Etek ucuna kadar örecek. Şöyle bakın. Kolda şöyle anlatayım. Şurası etek ucu değil mi haroşadan önce? Etek ucunda yine böyle ahududu model çalışacağım arkadaşlar. Yeterli bir ölçüye kadar gelelim. Etek ucundaki ahududu modelimizi de beraber çalışalım. Çünkü bir yanlışlık olmasın. Hani kaç model çalışacağız? İlmeklerimizde eksik ya da fazla var mı? Onu ayarlayalım. Oraya kadar örüp geliyorum. Ceketi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm arkadaşlar. Kollarını diktim. Söylemiştim video dışında dikeceğim diye. Çünkü video çok uzuyor. 4 ilik yeri açtım. Bakın 4 ilik yerinden sonra 2, 4, 6, 7 haroşa oluştu. Etek ucundaki ahududuları beraber çalışalım. Siz dilerseniz bu şekilde de indirip benimle beraber etek ucu haroşasını yapıp bitirebilirsiniz. Ben etek ucuna da ahududuyu çalışmak istedim. Şimdi hemen şöyle örgümü döndürüyorum. Şu şekilde bakın şöyle. Örgümün arka tarafından gelirken ilmeklerimi ayarladım. İki ters bir düz, iki ters bir düz ayarladım. Benim ilmek sayım denk geldi. Siz de benimle beraber etek ucunda bu ahududuyu çalışmak isterseniz ilmek sayılarını ayarlayınız. Ben şu şekilde ayarladım. Bak şimdi bu ahududuyu toplayacağım. Bura boş değil mi? Dolu. Boş, dolu. Bakın. Boş, dolu. Boş, dolu. Bu şekilde ayarladım. Hani boş dediğim ilmekleri topladığımız yer, dolu dediğim ahududu ilmeklerini aldığımız yer. Örgünün arka yüzünden ayarladım geldim. Şimdi onu videoda ayarlamak çok uzun sürer. Biraz önce de söylediğim gibi dilerseniz sadece yakadan indirip bitirebilirsiniz. Benimle beraber etek ucuna haroşada çalışabilirsiniz. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerimden sonra bu kenar pat ilmeklerimden sonra 2 ilmek ters. Daha sonra ipim arkada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi topladım. 2 ilmek ters. Sonra bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek alıyorum. Hem ilmek alarak hem dolayarak. Modele aşina olduğum için bunu ayrıntılı anlatmaya gerek duymuyorum. Ve daha sonra 2 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Bakın ipim arkada. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek ters. Bakın boş dolu dediğim burası. Topladığım boş, ilmek aldığım dolu, topladığım yer boş. Burada da bu şekilde ayarlıyorum. Şimdi bir ilmek dolu. Bu düz ilmeğin içerisinden 5 ilmek alarak ve dolayarak aldım. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ve sonrasında
Buradaki bir düz ilmeğin içerisinden ilmek alarak dolayarak 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters ve tekrar burada bir ilmeğin içerisinden ilmek alıp ve dolayarak 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. İlmeklerimi ne artırdım ne eksilttim. Tam denk geldi. Yalnız sizin ilmeklerinizde eğer fazlalık olursa eksiltin arkadaşlar. Çünkü şuranın tam denk gelmesi geliyor. Artırmayın. Niye derseniz ahududu modeli açar, artırmanızı istemem. Hani bir iki ilmek olursa artırın ama çok fazla olursa artırmayın. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra ilmekleri gördüğüm şekilde düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyorum. Hani burada ayrıntılı anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece şöyle birkaç modeli örgünün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde öreyim. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim önde. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Yedi ilmek haroşadan sonra 2 ilmek ters, 1 ilmek düz ve 9 ilmek ters. Şimdi arkadaşlar ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Burada da ahududu çalışmalarımız var. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Örgümün ön yüzünden 5 ters sırayı tamamlayıp geliyorum. Hem arka yüzünden hem ön yüzünden örüyorum. Hani ilmekler görüldüğü şekilde 5 ters sırayı tamamlayıp geliyorum. Daha sonra beraber yine ahududuları toplayıp ve açıyoruz. Örgünün ön yüzünden ahudududa 5 ters sırayı ördüm, geldim. Şimdi ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2 ilmek ters ön pat ilmeğimden sonra bir düz ilmeğimin içerisinden dolayıp ve ilmek alarak 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters, ipim arkada. Şöyle 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek ters, bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Biraz hızlı geçiyorum çünkü model artık iyice biliyoruz. O yüzden arkadaşlar aşinayız. İpim arkada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek ters, bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek düz, 2 ilmek ters. Sonra ipim arkada 5 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar 2 ilmek ters, bir düz ilmeğin içerisinden bir dolayıp bir ilmek alarak 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters bu şekilde.
Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Etek ucunda kaç tane ahududumuz olacak? Bak bir tanesi oldu. Şu şekilde bak. Şöyle 2, 1, 2. Bu şekilde 3 tane ahududuyu tamamlayıp geliyorum etek ucunda. Ceketimizin etek ucunda ahududumu çalıştım. Bakın 1, 2, 3 ahududu çalıştım. Son ahududuları toplarken de bir sonraki ahududuları açmadım farkındaysanız modelleri. Örgünün arka yüzünden de tüm ilmekleri ters ördüm geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Son ilk yerimi de açtım şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ahududu ilmeklerini topladım ön yüzden, arka yüzden ilmekleri gördüğüm şekilde örmedim. Tamamen ters ördüm ki tabii ki öndeki haroşamız belirgin olsun diye. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün ön yüzünden örgümü ilerlettim, sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar arka yüzünden de haroşa ilmeklerle ördüm geldim. Örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa sırası oluştu. Bu şekilde örgümün ön yüzünden şöyle 4 sıra yani 4 diş haroşa sırası oluşturup geliyorum. Daha sonra tıpkı şu kolda çalıştığımız gibi bir ters bir düz lastik ilmekleri çalışacağız. 4 sıra haroşayı oluşturdum geldim örgümün ön yüzünden. Şimdi ipimi öne aldım, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bakın ipim arkada. İpim önde, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir düz, bir ters ilmek örerek sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum bu şekilde. Örgümü ilerlettim, sıra sonuna geldim. Bir ters, bir düz ilmeklerimle. Bu ilmeğim ters geldi. Ben şu son ilmeğimi de ters alıyorum. Şu tırtıklı kenar bozulmasın diye. Orada sıkıntı olmaz. Şimdi örgünün arka tarafındayım. İpim önde. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Yani örgünün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü ördüm geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, sıra sonuna geldim. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. Tığ ile kapatacağım arkadaşlar. Daha kolay ve pratik olduğu için. İpim önde, şöyle ilmeğimi aldım. Bakın düz ilmeğimi alıyorum, düz bir şekilde kapattım. İpimi ön aldım, ters ilmeğimi aldım, ters. İlmekleri gördüğüm şekilde kapatıyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz.
İlmeklerimi kapatıyorum. Düğmemi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim. Geldim. Bu hırka çalışmamdan önce bir tane de etek çalışmıştım biliyorsunuz. Hırkamın da tasarım bana ait, eteğimin de. Ama bu demek değildir ki benden başka hiç kimse bunun anlatımını yapamaz ya da hiç kimse öremez. Asla öyle bir şey yok. İsteyen arkadaşlar anlatımını yapar, isteyen arkadaşlar örer, sipariş alır, hediye yapar. Dilediğiniz şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi bu ikisine ne kadar ip gitti? Hemen şöyle göstereyim bakın. Burada 10 ya da 15 gram fazla ip yok elimde. En fazla 10 gram ip var. Bir paket ipten, yani 5 adet ipten bu kadar kaldı ikisine. Etekten bu kadar bir ip kaldı. 2 ipten. Hırkama tamamen 3 tane ip gitti. Ona göre elinizde ipinizi bulundurunuz arkadaşlar. Şimdi eteğimi şöyle alıyorum. Hırkamın ölçülerini veriyorum. 33 santim. Eteğimde 3 yaş içinde, hırkamda tam 3 yaş oldu arkadaşlar. Şöyle enseden etek ucu, yani basan üstü ölçüyü de alalım. Şöyle enseden etek ucu 43 santim. Normalde 3 yaş 40 santim yeterli. Tabii ki ben her zamanki gibi 2 ya da 3 santim uzun yaptım. Evet, bu sefer 3 santim uzun yaptım. Çünkü bu hırka arkadaşlar çocuklar giyecek, dışarı çıkacak. Sıcak tutması çok önemli. Şimdi kol ölçüsünü alıyorum. Kol altından lastiğe kadar hemen şöyle bakın. 30 santim. Net bir ölçü bu. Roba ölçüsünde birinci videoda robada vermiştim. Yani kol altından sonraki yükseklik ölçüsünü vermiştim. Şimdi hırkamızın ön tarafı bu şekilde. Şöyle arka tarafına da beraber bakalım. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni butonuna tıklayıp bir yorum yapmayı arkadaşlar unutmayalım. Abonelik ücretsiz. Eğer abone olmadıysanız abonelik ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonuna aktif hale getirirseniz ben içerik paylaştığım zaman ilk sizler haberdar olacaksınız. Koldaki ayrıntıyı zaten görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir dahaki içeriklerde, bir dahaki tasarım ya da normal ördüğüm ürünlerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.